Beni tanımayanlarınız için ben Burak. Kendi halinde dünyayı gezen ve deneyimlerini bu kanalda paylaşan bir dostunuzum. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoları beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın lütfen. Bugün günlerden 15 Ocak Çarşamba. 2025 yılının ilk seyahatine başlıyorum arkadaşlar. Şu an Tayland'dayım. Tayland'ın başkenti Bangkok'a geldim. Biraz önce uçaktan indim. Şu arka tarafta gümrük polisi var. Oradan geçiyorsunuz, hemen valizlerinizi alabileceğiniz kısma çıkıyorsunuz. Şu gördüğünüz yerlerde döviz ofisleri ve sim kart alabileceğiniz bu tarz böyle yerler başlıyor. Mesela burada sim kart satıyorlar. Burada da sim kart satıyorlar. Hemen o arka tarafta döviz ofisi de var. Paranızı burada bozabilirsiniz ama çok önermem. Birazcık şimdi kamera pırpır yapıyor, bir de kapalı alan. Hızlıca dışarı çıkmak istiyorum. Artık bir an önce şehre adım atıp gezmeye başlamak istiyorum. Şu havaalanına indim. Adını çok telaffuz edemiyorum. Suvarnabhumi havaalanına geldim ben. Buraya İzmirliyim ben, biliyorsunuz. İzmir'den İstanbul'a uçtum. İstanbul'dan Mumbai aktarmalı olarak Bangkok'a geldim. Dilerseniz direkt uçuşlar da var. Dilerseniz muhtelif yerlerden transfer yaparak, aktarma yaparak da Bangkok'a geliyorsunuz. Ben Mumbai'den aktarma yaptım. Mumbai'den gelecek arkadaşlar için hemen videonun başında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben Indigo ile uçtum. Hindistan Hava Yolu Indigo. Eğer İstanbul'dan Bangkok'a Indigo'dan direkt bilet alırsanız kendisi Mumbai'ye aktarma koyuyor ya da Yeni Delhi'den aktarma koyuyor. Bağlantılı uçuş olduğu için transfer vizesi istemiyor arkadaşlar. Sanırım 24 saate kadar olması lazım. İçine sinmeyen olursa Hindistan'ın Ankara Başkonsolosluğunu arasın. Oradan bilgi alsın, sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar. İstanbul Başkonsolosluğu telefonlarıma çıkmadı ama Ankara çıktı. Oradan aldım bilgiyi. 24 saate kadar yani transit vize istemiyorlar. Hemen Mumbai'ye aktarmalı geldim. Benim transferim 3,5 saat filandı. Transferde de şöyle bir şey oluyor. Siz Mumbai'ye iniyorsunuz. Sıra sıra hangi uçak kalkacaksa transfer noktasına bekletiyorlar ve uçuş sırası gelen yolcuları alıyorlar. Bir güvenlik kontrolüne sokuyorlar. Daha sonrasında bayağı bir detaylı arama yapıyorlar bu arada, onu söyleyeyim. Daha sonrasında kapınıza geçiyorsunuz arkadaşlar, ama merak etmeyin, yetiştiriyorlar hepinizi. Hatta orada 1 saat kadar da bekliyorsunuz. Böyle en başta yetişemeyecek miyim acaba falan diye bir düşündüm ama yetişiyorsunuz, onu söyleyeyim arkadaşlar. Mumbai'ye aktarmalı geldim. Hiç yemek memek bir şey vermiyorlar. Yani siz kendiniz satın almanız gerekiyor uçakta. Sandviç mandviç yanınıza yapın. Aç kalmayın. Sadece su veriyorlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Burada video çekmek yasak, o yüzden şey yapmak istemiyorum. Gümrük polisi var çünkü orada. Buradaki döviz ofisini göstereceğim sizlere. Havaalanında düşük kurdan bozuyorlar arkadaşlar. Mesela bakın, doları 31.89'dan, euroyu da 32.50'den bozuyorlarmış. Türk lirası var mı? Hello. Türk lirası var mı bilmiyorum ama şöyle göstermiş olayım. Birçok para birimini bozuyorlar. Burada ATM'ler de var. ATM'leri de kullanabilirsiniz. Para da bozdurabilirsiniz. Sim kartı da buradan alabilirsiniz. Yani gümrük polisini geçtikten sonra valizinizi alın. Buradan işlerinizi halledip şehre adım atabilirsiniz. Gümrük polisi hiçbir şey sormadı. Onun da bilgisini vereyim hazır gelmişken. Çünkü bu bir ülkeye gittiğimde ben bir geldim videosu yapıyorum ve nasıl geldim, hangi süreçlerden geçtim, işte ilk izlenimler vesaire, bunlardan bahsediyorum. Şimdi burada şey kontrolü olacak. Bir çanta kontrolü olacak. Aman aman ablam. Gümrük polisi hiçbir şey sormadı. 60 günlük vize verdi. Biliyorsunuz Tayland Türk vatandaşlarına vizesiz 60 güne çıkardılar bunu. Hemen mührü bastı, 60 gün yazdı. Sadece işte parmak izlerimi aldılar bir elektronik cihazdan, o kadar. Hiçbir şey sormadı arkadaşlar. Hadi şimdi dışarı çıkalım. Dışarıda da para bozacak bir yer vardır kuvvetli muhtemel. Daha sonrasında şey yapalım. Şehir merkezine gidelim hemen. Şimdi bakın, buradan böyle geçiyoruz ama şey yapmamızı istemediler galiba. Çanta. Geçiyor muyum direkt? Ha bak, geç dedi. Tamam. Durdurursa çantaya bakıyorlar. Durdurmazlarsa bakmıyorlar. Hazır havaalanındayken buraya gelecek arkadaşlar için böyle bilgiler vermek istedim. Şimdi buradan, bakın yine burada şey var. Sim kart alabileceğiniz ve para bozdurabileceğiniz yerler var. Şimdi arkadaşlar buradan merkeze taksiyle de gidebilirsiniz. Otobüsle de gidebilirsiniz. Ben metroyu kullanacağım. Metroyla şimdi merkeze nasıl gidildiğini sizlere göstermek istiyorum. Şurada fiyatlara bakalım mesela. Sınırsız internet diyor, 5G.
5 günlük 350 baht. Bu arada Tayland'ın para birimi baht arkadaşlar. 2025 Ocak itibariyle 1 TL 1 bahta eşit. Ekran kapandı. Neyse şurada varmış, oradan bakalım. 8 günlük alırsanız 449 baht, yani 449 TL. Mesela 30 günlük, 1 aylık alırsanız 1199, yani 1199 TL, 1199 baht. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Ben merkezden alacağım hem internetimi hem de parayı oradan bozduracağım, ama şöyle bir 10 dolar falan bozdursak çok iyi olur aslında. Metroya binecek paramız olsun. Şurada bozduralım. Kasikornta diye bir döviz bürosu. Soralım bakalım bozuyorlar mı? Hello. Do you exchange small pieces like $10? 20? Only ATM. You don't exchange $20? 20 no? Yes, Thai baht. Şöyle. $20? İlk başta bozmayacak zannettim de anlamadım. Şimdi 10 dolar, 5 dolar, 20 dolar, bazen 50 dolar verdiğinizde kurun daha da altına bozabiliyor arkadaşlar. Böyle bir kötü bir durum var maalesef. Pasport. Pasaportumuzu da verelim. Yani 100 dolara verdiği kur fiyatıyla diğerleri aynı olmuyor, ama bu aynı verdi. İyi, güzel. 31.89'dan verdi. Güzel, kırmadı kur. Thank you. İlk Tayland bahtlarımı aldım arkadaşlar. 20 verdi, 100 verdi. Bu da 500 baht. Paraları tanıtacağım. Burada ATM'ler var. ATM'leri de kullanabilirsiniz. Araba kiralamak isteyenler için burada seçenekler var bu arada. Şöyle fiyat yazıyorsa aslında bir bakayım da söyleyeyim sizlere ya. Belki şey yapmak istersiniz. Hatta şöyle tutayım. Ekrandan bakabilirsiniz. Hello, can I ask you something? For example, if I want to rent a car, the cheapest car for one day, how much? How much baht? One day, for example. 1,400 baht for one day. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Koydukları broşürden pek bir şey anlamadım da direkt oradaki kıza sordum. En düşük fiyat 1400 baht diyor günlük kiralaması. Ama tabii siz buna işte güvenlik sigortası bilmem nesi eklerseniz, belki ikinci şoför eklerseniz ya da farklı bir işlem uygularsanız fiyat mutlaka artacaktır. Biraz daha kaliteli araba almak isterseniz yine fiyat artacaktır. 1400 baht, yani 1400 TL'den başlıyormuş günlük araba kirası. Şimdi bu yürüyen merdivenlerle aşağı indim. Hazır görmüşken göstereyim. Hem İstanbul Havalimanı'nda hem Mumbai'de hem de burada böyle ücretsiz su sağlayan yerler oluyor. Yanınıza boş bir şişe alın. Havaalanında suya çok ciddi paralar vermenize gerek yok. Yani çok pahalı çünkü maalesef. Burada taksiler var arkadaşlar. Şimdi bir kat indim. Taksilerin olduğu bölüme indim. Grab diye bir uygulama da var. Bolt da varmış sanırım. Uber de vardır diye düşünüyorum. Muhtelif taksi uygulamaları Bangkok'ta, Tayland'da kullanılıyor. Biliyorsunuz burası dünyanın en turistik ülkelerinden bir tanesi. Dilerseniz buradaki taksilerle pazarlığa da girersiniz, ama tabii büyük ihtimalle çok para alacaklardır. O yüzden Grab ya da Bolt ya da Uber gibi uygulamaları kullanmak daha mantıklı eğer taksi kullanacaksanız. Şimdi ben bir kat daha aşağı ineceğim. Metro oradaydı. Bak burada yazıyor. Bir kat daha aşağı ineceğiz. Nereden iniliyor? İniş yok, ha buradaymış. Metronun girişini bulduk. Suvarnabhumi Station yazıyor. Şu makinelerden biletimizi alacağız. Daha sonrasında metroya bineceğiz. Tabi burada şöyle bir sistem var. Gittiğiniz durak kadar ödüyorsunuz. Yani hangi durağa gidecekseniz o durağın biletini alıyormuşsunuz. Şimdi onu bir çözmemiz lazım. Öncelikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Ben biliyorsunuz Maps.me uygulamasını kullanıyorum. Maps.me bir çevrim dışı harita, çevrim içi de kullanabilirsiniz. Havalimanından şehir merkezine nasıl gidebilirim diye konum aldım ben.
Açılsana kardeş. Konumu aldım. Bana nasıl gideceğimi, toplu taşımada tabii ki metro ile nasıl gideceğimi bana gösteriyor. Şimdi aktarma yapmam gerekecek. Önce Makkasan'a gideceğim. Makkasan'dan şu duraktan Sanamçay durağına ulaşacağım. Toplamda 13 durakmış. Şimdi arkadaşlar buradan İngilizce seçeneği var. Bir yolcu seçiyorsunuz. 35 bahtmış, yani 35 TL. Şimdi buradan ben şey yapacağım. Şöyle parayı atacağım. Almadı. Heh, aldı parayı. Şuradan şeyimizi verdiler. Tokenimizi verdiler. Tokenlerle biniyormuşuz demek ki. Buradan da para üstümüze aldık. Buradan İngilizce seçeneğini seçiyorsunuz. Gideceğiniz durağı işaretliyorsunuz. Daha sonrasında kağıt para buradan. Bozuk parayı da nereden koyuyorsunuz? Şuradan koyuyorsunuz. Buradan size trene bineceğiniz tokeni veriyor. Buradan da para üstünüzü veriyor. Bileti almış oluyorsunuz. Ben transfer yapacağım. Transfer biletini aktarmada alacakmışım. Şöyle göstereyim sizlere token. Nasıl yapıyoruz? Tamam. Biz? For the exit. Okay. Tamam. Ben bunu atacağız zannettim de. Bunu tutun. Okutuyorsunuz. Kapı açılıyor, gördünüz. Bunu da çıkarken atacağız. O şekilde çıkacağız. Bütün yolcular indi. Güvenlik görevlisi abimiz kontrolünü yapıyor. Daha sonrasında bizler bineceğiz. Dur abla. Şu köşeye oturalım. Buradan aradan geçiş var. Attention โปรดทราบสถานีถัดไปประตูรถไฟจะเปิดทางด้านขวา Attention please next station train doors will open on the right โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถArkadaşlar havalimanından bindik metroya. Makasan istasyonunda indik. Şimdi bu kullandığımız kırmızı hat. Ben buradan mavi hatta transfer yapacağım, aktarma yapacağım. Aldığımız tokeni buradan atıyoruz. Kapı açılıyor ve o şekilde çıkış yapıyoruz. Phetchaburi. Haçapuri'den aklınıza gelsin. Phetchaburi'ye vardık. Makasan'dan indik. Phetchaburi'ye vardık. Hemen altındaki istasyon. Buradan yine bilet alıp mavi hatta bineceğiz arkadaşlar. Şuradaki otopark sistemini görüyor musunuz arkadaşlar? Çok tuhaf yapmışlar ya. Ben onu otopark sistemi olarak yorumladım. Yani bu muhitte yaşayan ya da bu muhitte çalışan insanların araçlarını o şekilde park etmişler diye yorumladım. Bilmiyorum. Belki satılık araçları da o şekilde saklıyor olabilirler. Bir fikrim yok. Ama mesela trenle bu tarafa doğru gelirken bir tane apartman gördüm. Bayağı yüksek katlı bir apartmandı. İlk 3 ya da 4 katı sadece araçlara ayrılmış. Otoparktı. Bak bu güzel bir sistem ya. Mesela ben Buca'da yaşıyorum, İzmir'de. Araç koyacak yer yok. Yani yolun eskiden bir tarafına araç konurdu. Şimdi iki tarafına da araç konuyor. Ortadan geçecek olan araç geçemiyor, böyle sürtmemek için diğer araçlara mücadele veriyor. Yani o kadar fazla araba var. Bilmiyorum bu trafik sorununu nasıl çözeceğiz, hiçbir fikrim yok. Park sorunu, trafik sorunu. Şimdi Buca'ya metro geliyor, çalışmalar devam ediyor. Onun da reklamını yapayım bu arada. Yani ben doğma büyüme Bucalıyım. Buca'da doğdum, büyüdüm. Büyük de bir ilçe ya. 600 bin falan, belki daha da fazla nüfusu vardır. Türkiye'nin en kalabalık ilçelerinden bir tanesi. Metro gelince biraz rahatlatacak trafiği ama yine de trafik sorununu kolay kolay çözemeyeceğiz orada. Genel olarak İzmir'de tabii ki. Ben İzmir adına da konuşacak olursam ciddi bir trafik problemi var İzmir'de de.
İzmirliler şimdi yorumlara dert yanacaktır. Katılıyorum ben de. Birazcık sıkıntılarımız var. Düzelecek inşallah be. Öyle diyelim. Şimdi nereden geçeceğiz? Oh, çok güzel koktu. Köri. Burada tavuk yapıyorlar. Galiba aynen restoran. Karnım da acıktı ha. Burada böyle ızgaralar var. Şöyle göstereyim sizlere. Metronun girişlerinde ablamız ızgara yapıyor. Hello. Buradan tavuk kokuları geliyor. Hello. Phetchaburi istasyonuna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan biletimizi alacakmışız. Ben o taraftan alırım zannetmiştim bileti ama bineceğiniz istasyondan alıyormuşsunuz bileti. Çünkü durak seçiyorsunuz ya. O istasyonun oradaki o ne denir, biletmatiklerde görünüyor o duraklar. Hemen göstereceğim sizlere. Adım adım anlatacağım. Gelecek olanlara kolaylık olsun. Tayland'ı takip edenler biliyordur. Durian isminde bir meyve var. Şu şekilde yazılıyor. Çok kötü kokuyormuş. Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum. Ben 8 sene önce Tayland'a gelmiştim 2017 yılında. Büyük ihtimalle tatmışımdır ama hiç hatırlamıyorum nasıl bir şey. Bu çok pis koktuğu için yasak. Nasıl söyleyeyim? Metrolara, toplu taşımaya falan taşınması, sokulması yasak. Şimdi burada bir çanta kontrolü olacak. O yüzden kamerayı kapatabilirim. Abimiz bekliyor orada. Hello. Ah, okay. Hello. I cannot video. Ah, no video. Okay, okay. Kapun Cup, right? Thank you. Kapun Cup. Correct. Kapun Cup. Çok tatlılar abi. Şimdi video yasakmış. Şuradan biletimizi bakalım, buradan alabiliyorsak alalım, yoksa aşağıdan halledeceğim. Bakayım, burada sırf ATM var. İnsanlar çok tatlı, çok güler yüzlü. Ya ben 8 sene önce geldiğimde de böyle o kadar hoşuma gitmişti ki burası, ama çok kısa kalmıştım. O zamanlar öğrenciydim tabii, bütçe de kısıtlı. Şimdi biraz daha uzun kalmak istiyorum tabii ki. Şimdi buradan İngilizce seçeneğini seçelim. Nerede ineceğiz? Bayağı da büyük bir metro ağı var. Şimdi Sanam Chai'ydi benim. Aynen burası. Sanam Chai. Ne kadarmış? 40 bahtmış. Hemen şuradan paramızı gönderelim. Şöyle 20. Niye almadı onu? Direkt yapayım ya, 100 baht vereyim. Bana para üstü versin. Daha mantıklı. Bak, onu kabul etti. Şimdi yine tokenimizi aldık. Buraya okutuyoruz. Sanam Chai ismindeki durakta ineceğim. Para üstü olarak da şöyle 60 bahtımı verdi. Demek ki 2 kere para atamıyorsun abi. Sen büyük para atsan da sana para üstünü geri temin ediyor. Tek seferde hallediyor ödemeyi. Before tap the card or drop the token. Thank you. Şimdi nereden çıkalım? Buradan çıkalım yukarıya. Burası Sanam Chai istasyonu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet de güzel bir tasarım yapmışlar. Buradan biletinizi alabilirsiniz. Giriş ve çıkışlar buradan. Şimdi baştan bir daha söyleyeyim de tek seferde. Havalimanına indiniz. Orası zaten son durak. Kırmızı hat. Oradan metroya biniyorsunuz. Makkasan'da iniyorsunuz. Bu sanırım 35 baht tutuyor bu yolculuğu yapmak. 35 TL yani. Daha sonrasında Makkasan'dan Phetchaburi'ye yürüyerek geçiyorsunuz. 2-3 dakikada yürürsünüz. Orada yeniden bir bilet alıyorsunuz. O da 40 baht, yani 40 TL. Phetchaburi'den aklınıza gelsin, biniyorsunuz. Sanam Chai'de iniyorsunuz. Sanam Chai'de işte bu tapınakların olduğu, büyük sarayın olduğu, yani şehrin merkezi, turistik noktasından bir tanesi. Benim hostelime buradan aşağı yukarı 2-2,5 kilometre. Dedim ki buradan hostelime yürürüm. Yolda bir şeyler yeriz, para değiştiririz. Hazır havada aydınlık. Direkt hostele geçmek istemedim. Mesela çıktık dışarı hemen metro istasyonundan. Görüyorsunuz karşıda tapınaklar başladı. Bayağı bir öğrenci sirkülasyonu var. Onların da okul çıkış saati olsa gerek. Şimdi bu hangi tapınak bilmiyorum. Büyük saray olabilir. Bence büyük saray, ama onları göreceğiz sonraki videolarda. Böyle sokak yemekleri var. Böyle ablalarımız, abilerimiz içecek satıyorlar, sokak yemeği satıyorlar, böyle cızbız. Vay be, Tayland'a geldik ha.
Ha, burası okul sanırım. Şöyle çevirmişler. Güzel de bir saha yapmışlar. Beni biliyorsunuz arkadaşlar, yani tanıyanlarınız vardır mutlaka, takip edenler. Ben Güney Amerikacıyım. Takip edenler zaten biliyordur. Ben 2 sene kaldım orada. Tam 740 gün kaldım. Güzel de bir seyahat oldu. Başımıza güzel şeyler de geldi. Kötü olaylar da geldi. Ama hemen hemen her ülkeden, Güney Amerika'dan ve Orta Amerika'dan şey var yani, kanalımda video var. Sadece Orta Amerika'dan birkaç ülkeden video yok. Bunun sebebi de şu, karşıya geçsek daha rahat yürürüz gibime geldi ya. Bunun sebebi de biliyorsunuz Şili'de soyulmuştum. Orada videolarda güme gitti. Çalındığı için paylaşamamıştım. Şöyle atacağım kendimi yola ya. Burada şeker kamışı suyu satıyor abimiz, kardeşimiz. Yani o videolara da bakabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi Güney Amerika, sevenleriniz, takip edenleriniz bilirler, tehlikeli olmasıyla meşhur. Asya'da tam tersi. Özellikle Tayland özelinde insanlar çok güvenli olduğunu, gelen sırt çantalı arkadaşlarımız, buraya gelen işte turistler çok güvenli olduğunu, rahat rahat gezebildiğini, insanların çok sıcakkanlı olduğunu söylüyorlar. Bunu deneyimleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Mutlaka bu videoyu izleyip de daha önceden Tayland'a gelmiş olan vardır. Deneyimlerini yazarsa yorumlarda çok mutlu olurum. Ve aynı zamanda görmek istediğiniz bir rota varsa, gitmemi istediğiniz bir yer varsa, bir öneriniz varsa, şunu yap, bunu yapma, bunu ye, bunu yeme, şuraya git, burası gayet güzeldir, şurada şuna dikkat et. Bunları yazarsanız yorumlarda çok sevinirim. Bunlar da meşhur Tayland'ın tuktukları. Dünyanın birçok yerinde tuktuklar var. Burada bir şey var ya. Dur girelim. Çok ilginç kokular geliyor. Buradan geliyor büyük ihtimalle. Burada bir balık sosu vardı. Böyle dışarıdaki kızartmaları gösterdim ya. O balık sosuna bulayıp da yapıyorlar o kızartmayı. Ben 2017'de geldim de hiç sevmemiştim onu. Böyle ağız tadıma uygun yemek bulmakta biraz zorlanmıştım ama bu sefer deneyeceğiz, bakalım neler bulacağız, neler yiyeceğiz, neler göreceğiz bilmiyorum. Mesela 7 tanesi 100 baht diyor, 100 TL. Tanesi 15 baht, yanlış anlamıyor isem. Yani 15 TL arkadaşlar. 1 TL 1 baht. Ben geldiğimde 2017'de 1 Türk lirası 10 bahttı. Yani Türk lirası bayağı bir değer kaybetmiş. Buradan bunu anlayabiliyoruz rahatlıkla. Şurada böyle şeyler satıyorlar sağlık için, vücuduna sürüyorsun filan. Bazı böyle şeyler oluyor, dudak kremi gibi, kokluyorlar sürekli onları. Baş ağrısına filan iyi geliyormuş. Hatırımda kaldı birkaç bir şey de çok da hatırlamıyorum açıkçası. Bakın 10 bahta satıyorlar, 10 TL'ye böyle satıyorlar. Bunlardan hep deneyeceğiz. Burada ne kızartıyor? Kalamar mı kızartıyor? Ahtapot kolu mu kızartıyor? Fark ettiniz mi? Kelimeleri uzatıyorlar. Diye uzatıyorlar. Mesela kapun kap teşekkür ederim demek. Kapun kap diye böyle uzatıyorlar. Biz de ona uyabiliriz. Dikkat edin. Dalga geçmek yok, alay etmek yok. Çok tatlılar ya. Vallahi çok tatlılar. Bir de sanırım savadi vardı. Savadi de merhaba mı demekti, öyle bir şeydi ya. Öğreniriz birkaç kelime. Ne kadar güzel ya, işlemeler, şeyler. Bambaşka bir kültürdeyiz ya. Abimiz burada böyle çapati tarzı ekmek yapıyor. Burada da ilginç şeyler var. Hello. Aa, çok ilginç ya. What is this? Bamboo. For eat or for drink? For eat. Şunu deneyelim bir tane ya. Bambu yiyorlarmış. Eat directly. Tatlı. Sweet. Nice. Thank you. Kapın kap. Savadi is high, right? Dita? Okay. Thank you. Kapın kap. Anlamadı. Savadi merhaba olmayabilir. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Bambu. Biraz tatlımsı. Kötü değil. Güzel de değil.
denenir. Yani buraya kadar yolunuz düşüyorsa mutlaka tadına bakın. İlk defa yiyorum ben de bambu. Ağacını çok gördük de kendisini yememiş. Biz insanoğlu her şeyi yiyoruz ya. Gerçekten her şeyi yiyoruz ya. Çok garip canlılarız. Domuz hassasiyeti olan varsa burada mutlaka söylesin, belirsin. Çünkü domuz çok yeniyor bu coğrafyada. Ucuz. Hatta bazen böyle domuz haşlamasının kokusunu çok net alıyorsun çünkü hakikaten çok kötü kokuyor. Ha mesela pork yazıyor. Pork mu o? Aynen. Domuz. Burada tavuk var. Burada papaya salatası yapıyorlar. Tabi burada tüketeceğimiz en önemli şeylerden biri de tropik meyveler. O kadar güzel meyve kültürü var ki. Gönül rahatlığıyla çıkın sokağa. Böyle buzların arasında soğutuyorlar. Alıyorsunuz oradan, yiyorsunuz abi. Size kesip de veriyor. Mis. Vallahi mis. Baksana domuzu nasıl yatırmış. Buradan istediğiniz kadar parça kesiyor, veriyor sizlere. Hello. Bu şalvarlardan bol bol göreceğiz arkadaşlar. 100 bahta satıyorlarmış. Bakın 100 TL. Şöyle göstereyim sizlere. Burada farklı pantolonlar falan da var. Eşofmanlar da var. Böyle şortlar da var. Ama şu şalvarlardan bir tane istiyorum ya. Tayland'a gelip de bunları almayanı zaten dövüyorlar. Burası Yatan Buda heykelinin olduğu tapınakmış arkadaşlar. Wat Po olarak geçiyor. Wat Po yazıyordu orada. Oradan gördüm. Sabah 8'de açılıyormuş. Akşam 7.30'a kadar. Hello. Thank you. Bir sonraki videolarda detaylı gezeceğim. Anlatacağım arkadaşlar sizlere ama şöyle ayrıntıları göstermek istiyorum ya. Çok güzel işlemişler var ya. O kadar güzel ve detaylı işlemişler ki. Yani şu an bambaşka bir kültüre geldik. Bambaşka. Güney Amerika'da 2 sene seyahat ettim. Orta Doğu'da çok uzun süre yine hasbelkader birçok ülkeye gittim, seyahat ettim. Balkanlara gittim, Orta Asya, Kafkaslar, Rusya derken Güneydoğu Asya'ya geldik. Şu an Asya seyahatindeyim. Ne kadar sürecek bilmiyorum. Yani kafamda hiçbir plan yok açık söylemek gerekirse. Spontane birazcık ilerlemek istiyorum. Güncel olacak videolar. Ben burada böyle dinlene video ürete gezmek istiyorum. Bayağı da sıcak buralar. Şu an sezon, yüksek sezondayız. Ocak, Şubat, Mart Tayland'ın yüksek sezonu arkadaşlar. Her şeyin böyle fiyatı artıyor, kalabalıklaşıyor. Ama şu an mesela buraya gelenler hala Tayland'ın çok ucuz olduğunu söylüyorlar. Gerçekten ucuz mu değil mi? Bunu videolarda göreceğiz hep beraber. Elimden geldiğince sizlere işte yemekler deneyeceğim, onların fiyatlarını göstereceğim. Konaklama yerlerinin fiyatlarını göstereceğim. Tura katılacağız, bir yerlere gideceğiz. Hoplayacağız, zıplayacağız. Bakalım Tayland gerçekten de söylendiği kadar hala turizm cenneti mi, ucuz mu? İnsanları iyi, çok güler yüzü, yardımsever, ona hiç şüphem yok. O değişmemiştir. Sanmıyorum değişeceğini. Ama gerçekten Tayland'ın eski tadı diyorlar ya, eski tadı var mı acaba? Karşıdaki bina Savunma Bakanlığı'ymış. Hemen onun önündeki bayrağı göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Devasa bir Tayland bayrağı var. Sırasıyla altta kırmızı bir yatay çizgi var. Onun üstünde beyaz bir yatay çizgi var. Onun üstünde de aslında lacivert bir yatay çizgi var. Aynı renk düzenini tersten tekrar yapmışlar. Lacivert, beyaz ve kırmızı yatay çizgiler var. Ortadaki lacivert yatay çizgi ikisi üst üste geldiği için biraz daha kalın gözüküyor. Bu şekilde Tayland bayrağını da sizlere göstermiş olayım. Savunma Bakanlığı'nı videoya çekmiş gibi olduk ama yanlış anlamasınlar, yani bayrağı göstermek için videoya çektim. Taylandlı abilerimiz, ablalarımız yanlış anlamasın bizi. Burada da trafik polisi var. Burada trafik tersten akıyor bu arada. Direksiyonlar sağ tarafta. Arkamızda yine güzel bir tapınak var. Hatırlıyorum ben ilk gelişimi o tapınaktan ötekine, o öteki tapınaktan diğerine. O kadar çok gezip görülecek tapınak var ki ve ilginç yani. Bir de o zamanlar daha iyi böyle yeni gezmeye başlıyorum. İlk yurt dışı deneyimlerim o kadar ilgimi çekmişti ki. Şuradan geçelim de şey olmasın ya, bu daha ilk günden ne yapıyor keko demesinler.
Yine gezeceğim arkadaşlar. Sizleri sıkmadan da göstermek istiyorum tabii ki. Tuktuklarla bol bol pazarlık yapıyorsunuz. Her şeyde pazarlık yapılıyormuş burada. Onun bilgisini de aldım. Anam sincap. Ne yapıyorsun? Bak. Çok gözükmüyor şeylerde. Şeyin arasında kaldı, yaprakların arasında kaldı. Hostelime doğru yürüyorum şimdi. Birazcık böyle arka sokaklara doğru geldim. Hostelim bu tarafta. Çok uzak değil merkeze. Dediğim gibi 2-2,5 kilometre. Güneş de batmak üzere ha. Çok güzel bir görüntü var şu an. Işığın yansıması. Burada bir restoran var. Yerel halkın yaşadığı evler var. Benim hostelimin olduğu sokak burası dostlar. Tatlı sokakmış ha. Tabii burada elektrik kablolarını görüyorsunuz, birazcık böyle sıkıntı. Burada kalacağım. Rich 8 yani Rich 8 hostelde kalacağım. Geceliği $10 buranın. Ayakkabıları çıkartıyorsunuz orada. Burası giriş kısmı, resepsiyon. Burada kart veriyorlar size, okutuyorsunuz. Hello. Burası mutfak kısmı. Kahvaltıda dahil bu arada benim kaldığım fiyata. Yanlış hatırlamıyor isem. Asansörle çıkacağız. Your room is a third floor. Third floor. Üçüncü kattaymış benim. That's only the second floor. Bathroom and toilet for here. Okay. We are separate man and woman. Okay. Yes. Okay. İkinci katta tuvalet ve banyolar var. Ben üçüncü katta kalacağım. Onu söylüyor. Kadın erkek ayrı tuvalet banyolar var. Şöyle asansörle çıkıyoruz. Bu arada 300 baht yani 300 TL'de bir depozit veriyorsunuz. Size bir kağıt veriyorlar. O kağıdı geri verdiğinizde depozitinizi geri alabiliyorsunuz check-out yaptığınız zaman. Check-in saati öğlen 2, check-out'ta 12'de. İşte burada kurallar yazıyor. This is your room. Yeah. Okay. Can you travel guide for here? Okay. This over there is also you can come down for the bathroom and toilet. Okay. Alright. Oo, o da buz gibi ya. This is my bed. Yeah, Burası sure. benim It's number yatağımmış. C. I give you the key card. Thank you so one much. Key card and the key locker here. Number C. Number C. Okay. Yes. Alright. Okay, thank you so much. Have Kapın a kap. good day. Burada kilitli dolabımız var. Burası da benim kalacağım yer. Havlu var. Bayağı geniş, çantamı koyacak yer var. Bir de şöyle perde var. Perdeyi çektim mi bana ait bir oda gibi oluyor. Burada ışığım da var. Prizler de var. Gayet güzel. Prizler burada. Sokağın köşesinde eğlenceye başladılar. Şöyle bir restorana geldim arkadaşlar. Kendime pad thai söyledim. Tayland'ın geleneksel yemeği, tavuklu, noodle'lı, işte taze soğanlı, yumurtalı geleneksel bir yemek. Susam da var sanırım içerisinde ama bu arkadaşlar birazcık ses yapıyor. Benim sesim gidiyor mu çok bilmiyorum. Bir duş aldım, kendime geldim var ya, inanılmaz terlemişim, öyle böyle değil ya. Şöyle bir şey koymuşlar. Bunun içerisinde böyle çatal kaşık var. Aynı zamanda chopstick de var, yani çubuk da var. Burada peçete var. Şu yan tarafta sos vardı da ben şey yapmayacağım. Acı ya da diğer sosları atmıyorum. Burada çünkü garip soslar var. O yüzden onu es geçiyorum. Şöyle chopstick yemeye çalışacağım. Asya'ya geldik. Bunu öğrenelim yani. Çok fazla hakim olduğum bir şey değil ama bunu şuraya koyuyorduk galiba. Şöyle sıkıştırıp şöyle bir şeyler yapıyorduk. Sıkıştırarak yiyorduk. Hemen bir tadına bakalım nasıl. Tavuklu yapıyorlar. Vegan seçenekleri var. Vejetaryen seçeneği pardon. Bir de
ne yapıyorlardı? Karidesli ve domuz etli yapıyorlar. Hangisini tercih ederseniz. Hafif tatlımsı. Ama ben seviyorum bunu. Bu güzel bir yemek. Bunun fiyatı 80 baht, yani 80 TL. Karidesli alırsanız 120 baht oluyor. O da 120 TL. Şimdi bir tane döviz bürosu gördüm de burada para değiştirmek istiyorum. 100 dolar bozduracağım. İnternette ne kadardı? 34.50 küsür filan da burada 34.13 yazıyor. 100 dolar bozduracağım. 3413 baht alacağım arkadaşlar. %50 doları bu kurdan bozuyor ama 20 ile 5 doları 33.68'den bozuyor. 2 ile 1 doları da sanırım 29'dan bozuyor. Yani o farkını mesela bakın Euro'da da öyle. Kapın kap, thank you. Şöyle paramızı alalım da. Bu videoda sizlere bir de şeyi de göstermek istedim, yani para bozdurdum, kaçtan bozdurdum, onları da göstermek istedim. Demiştim videonun başında, aslında havaalanında bozdurduğumda demiştim, aralarda hatırlatmıştım. 1 TL 1 baht yapıyor. Bu mesela 20 baht, 20 TL. Şöyle göstereyim sizlere hemen şuranın önünde. Başka ne var? Şöyle 50 baht var arkadaşlar. Bu 50 TL. Burada 100 baht var. 100 TL. Şöyle göstereyim. Abimiz başka ne vermiş? 500 baht vermiş şöyle. Bu 500 TL. Bir de en büyük para birimi 1000 baht sanırım. Onu da vermiş. O da 1000 TL yapıyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gün be gün kur değişiyormuş. Hosteldeki arkadaş öyle söyledi. O yüzden dedim ki ya 100 dolar bozayım. Bittikçe param bozarım, yani çok da öyle şey yapmaya gerek yok. Birden hurra yüklenmeye, bozdurup yanında yüklü miktar taşımaya gerek yok. Böyle bozuk paralar da var. 1 baht, 10 baht filan. Onları da şöyle atıyoruz. Ha, kapandı galiba, aynen. Son parayı da ben bozdurdum. Yazıyordu orada. İyi ki onu yakaladım. Bahsetmiştim ondan. Bazen böyle küçük banknot verdiğiniz zaman yapıyorlar. Daha düşük kura bozuyorlar. Onu yazmış oraya. İyi banknot verdiğiniz zaman, yüksek meblağda bir banknot verdiğiniz zaman iyi kurdan bozuyor. Düşük meblağda bir banknot verdiğiniz zaman düşük kurdan bozuyor. Birçok ülkede bu oluyor arkadaşlar. Şimdi burada hava karardı. Her yer ışıl ışıl, ortam canlandı. Burası 7-Eleven. Gelin size göstereyim hadi bari videonun sonunda. 7-Eleven'da göstereyim. Burası hayat kurtarır. Her şeyi bulabiliyorsunuz bu markette. Böyle hazır yemekler filan da var. En çok turistler onlara yöneliyor. Mesela 39 bahta, yani 39 TL'ye şöyle hazır yemekler var. Isıtıyorsunuz. Hatta bazen burada da ısıtıyorlar. Bunları yiyorsunuz. Pilav var mesela, bakın 42 baht, yani 42 TL. Burada da böyle bazı yiyecekler var. Şöyle noodle'lar var. Bunlar ne kadarmış? 25 baht mesela. Bakın bütçe dostu buralar. Yani lezzet açısından ya da doyuruculuk açısından bir şey diyemem. Ama ucuz. Garip garip şeyler var. Şöyle noodle'lar var. 10 baht mesela. 10 TL noodle'lar. 32 TL'ye noodle var. 7 TL'ye noodle var. Şöyle göstereyim. Yani 7-Eleven hayat kurtarıyor. Mesela bu içecek 1 litrelik portakal suyu 35 TL, yani 35 baht. Burada aynı zamanda bira filan da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Biralar 55-60 lira civarı. Şuradan gördüğüm kadarıyla söyleyeyim sizlere. Çünkü orası biraz kalabalık, yaklaşamadım. 55-60 liraya bira içebiliyorsunuz burada. Burada böyle cipsler var 20 TL'ye. Şöyle göstereyim. Sim kartı da buradan alacağım da şu an burası kalabalık. O yüzden şöyle bakayım. Aynen bayağı bir sıra var. Daha sakin 7-Eleven gördüğümde oradan alırız sim kartı. Şöyle açılsın kapı. Onu da bir sonraki videoda göstereyim ya. Şöyle sokakları göstererek bu videoyu bitireyim. Hava kararınca her yer canlandı arkadaşlar. Bir sonraki videoda buraları, her yeri gezeceğiz. Sim kartı da orada gösteririm. Hani hangi sim kartı aldım, kaç paraya aldım, ne kadar hızlı vesaire, onları gösteririm. Bu videoluk bu kadar olsun. Şöyle meyveleri göstereyim bir yandan. Bura bayağı canlı. Ben biraz yorgunum ama yarım saat, 1 saat de olsa buralarda vakit geçiririm. Çünkü saat daha erken. Sonrasında hostelime dönerim. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Tayland'a geldik. Asya seyahatimiz başladı. Umarım keyifli geçer, güzel geçer. Önerilerinizi bekliyorum. Bu arada kanalım 200.000'e oldukça yaklaştı. El birliğiyle önce kanalı 200.000'e çıkaralım. Bu seneki hedefim 300.000. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Adios amigos, kendinize çok iyi bakın.
Ortam canlı vallahi, çok güzel buralar.